Ders 1: Edebiyat ve Bilim. Çok az sayıda yazarın veya entelektüelin bilimi biliyor veya bilimi önemsiyor gibi görünmesi ilginçtir. Bunu ben de fark ettim. Sanki iki alan arasında bir uçurum varmış gibi. Hem edebiyatın hem de bilimin birbirine sunacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bilim hikayelere ilham verebilir ve edebiyat bilimi daha ilişkilendirilebilir hale getirebilir. Daha fazla insanın aralarındaki bağlantıları keşfetmemesi çok yazık. Doğru. Bu ikisini harmanlamanın yaratabileceği yaratıcılığı hayal edin. Belki bilime tutkuyla bağlı daha fazla yazara ihtiyacımız var ve bunun tersi de geçerli. Bu harika olurdu. Bazı çilir açıcı fikirlere yol açabilir. Geleceğin bu dünyalar arasında daha fazla işbirliği getirmesini umalım. Ders 2: Erdemler ve kötü alışkanlıklar. Eşit doğduğumuzu mu düşünüyorsunuz yoksa seçimlerimiz kim olacağımızı mı şekillendiriyor? Eşit doğabileceğimize inanıyorum ama sonrasında hayatlarımız, erdemlerimiz veya kötü alışkanlıklarımız tarafından tartılıyor. Bu ilginç bir bakış açısı. Sanki eylemlerimiz yolumuzu belirliyor. Kesinlikle. Verdiğimiz her karar kim olduğumuzun dengesine katkıda bulunur. Yaptığımız her şeyde nezaket ve dürüstlük için çaba göstermemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır. Kesinlikle. Küçük iyiliklerin zamanla büyük etkileri olabilir. Bunun aynı zamanda hatalarımızdan ders alıp büyümekle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Doğru. Kimse mükemmel değildir ama her zaman daha iyi olmayı hedefleyebiliriz. Teraziyi erdeme çevirmek için bilinçli bir çaba gösterelim. Ders 3: Alışveriş merkezi önerileri. Kulağa harika geliyor. Avluda önerdiğiniz özel mağazalar var mı? Kesinlikle. Modaya uygun kıyafetler arıyorsanız ikinci katta harika seçeneklerin bulunduğu bir mağaza var. Kontrol edeceğim. Peki ya ayakkabılar? Rahat ama şık bir şeye ihtiyacım var. Yemek alanının yakınında geniş bir ürün yelpazesine sahip bir ayakkabı mağazası var. Mükemmel. Orada başlayacağım. Satış olup olmadığını biliyor musun? Sanırım bu hafta bir alana yarın bedava promosyonu yapıyorlar. Bu harika bir anlaşma. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Sorun değil. Alışveriş merkezinde gezinmek için yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Yapacak. Gardırobum için yeni parçalar bulmanın heyecanını yaşıyorum. Ders 4: Tutumları değiştirmek. Pek çok insanın sınırsız cinsel davranış fikrinden rahatsız olduğunu fark ettim. Evet, bunun sonucunda bazı toplumlarda cinsel tutumlar daha muhafazakar hale geldi. Toplumsal normların kültürel ve ahlaki değerlere dayalı olarak zaman içinde nasıl değişebileceği ilginçtir. Kesinlikle. Bir zamanlar kabul edilebilir görülen şeyler yeni bakış açılarıyla değişebilir. Anlayışı geliştirmek için bu konular hakkında açık konuşmalar yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kabul edildi. Diyalog, boşlukların kapatılmasına yardımcı olur ve yargılama veya damgalanmayı azaltır. Bu aynı zamanda sorumluluk duygusunu korurken bireysel tercihlere saygı duymakla da ilgilidir. Doğru. Bu tür karmaşık ve kişisel sorunları çözerken denge çok önemlidir. Toplumun hem özgürlüğü hem de saygıyı teşvik edecek şekilde gelişmeye devam etmesini umalım. Ders 5: Kırtasiye alışverişi. Peki, son zamanlarda kırtasiye alışverişi yaptın mı?
Evet, sevimli ve işlevsel defterler ve kalemler arıyordum. Kulağa eğlenceli geliyor. Gerçekten hoşuna giden bir şey buldun mu? Günlük tutmak için mükemmel olan pastel renkli defterler ve jel kalemlerden oluşan bir set buldum. Bunlar kulağa harika geliyor. Elle yazmaya geri dönmek istiyordu. Malisin, kalemi kacıda koymanın özel bir yanı var. Benzersiz kırtasiye ürünlerine sahip mağaza önerileriniz var mı? Şehir merkezinde el yapımı defterler ve ilginç kalemler satan küçük bir dükkan var. Kontrol edeceğim. Bahşiş için teşekkürler. Ders altı, seyahat tercihleri. Seyahat ederken uçmayı mı yoksa trene binmeyi mi tercih edersiniz? Daha rahatlatıcı ve manzaralı olduğu için genellikle trene binmeyi tercih ediyorum. Bu doğru. Trenler size sadece varış noktasından ziyade yolculuğun tadını çıkarma şansı verir. Kesinlikle. Üstelik daha fazla bacak mesafesi var ve özgürce hareket edebiliyorsunuz. Yine de uzun mesafelere uçmayı seviyorum. Daha hızlı ve daha kullanışlıdır. Bu iyi bir nokta. Bu gerçekten yolculuğa ve ne kadar zamanınız olduğuna bağlı. Hiç gece trenine bindiniz mi? Bunun eşsiz bir deneyim olduğunu duydum. Yapmadım ama yapılacaklar listemde. Eğlenceli bir maceraya benziyor. Belki bir ara birlikte bir gezi planlayıp deneyebiliriz. Ders 7. Öneri bulma. Tam olarak aradığım şey bu. Herhangi bir öneriniz var mı? Elbette şehir merkezinde en iyi hamur işlerinin servis edildiği harika bir küçük kafe var. Kulağa mükemmel geliyor. Son zamanlarda canım tatlı bir şeyler çekiyor. Kruvasanlarını denemelisiniz. Gevrek ve lezzetlidirler. Kesinlikle onları deneyeceğim. Akşam yemeği için güzel bir yere ne dersiniz? Yakınlarda muhteşem makarna yemekleri sunan rahat bir İtalyan restoranı bulunmaktadır. Bu ideal görünüyor. İtalyan yemeği havasındaydım. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Tiramisuları da mutlaka denenmeli. Önerileriniz için teşekkürler. Bu yerleri kontrol etmekten heyecan duyuyorum. Ders 8. Dedisimi kucaklamak. Değişim korkulacak bir şey olarak değil, bir fırsat olarak görmeye çalışıyorum. Ruh budur. Olumlu bir zihniyet her şeyi değiştirebilir. Her zaman kolay olmuyor ama ben senin için buradayım ve zorluklarla doğrudan yüzleşmeye hazırım. En önemli şey bu. Dedisim korkutucu olabilir ama çoğu zaman büyümeye yol açar. Durağan kalmanın risk almaktan daha rahatsız edici olduğunu fark ettim. Kesinlikle. Konfor alanınızın dışına çıkmak yeni olasılıkların kapısını aralar. Önüme çıkan her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlıyım. Doğru tutuma sahipsin. Yolun her adımında seni desteklemek için buradayım. Teşvik için teşekkürler. Birinin köşemde olması çok şey ifade ediyor. Ders 9. Japonya'da yasam. Hayatı boyunca Kanada'da yaşadı ama sonra Japonya'ya taşındı. Oradaki hayat onun için çok farklıydı. Hayal edebiliyorum. Kültür, dil ve geleneklerde büyük bir değişiklik olmuş olmalı.
Evet, çok çabuk öğrenmesi gerekiyordu ama bu deneyimi inanılmaz derecede faydalı buldu. Bu harika. Japonya'nın çok zengin bir tarihi ve benzersiz bir yaşam tarzı var. Oradaki yemekleri, festivalleri ve topluluk duygusunu seviyordu. Güzellik ve geleneklerle dolu bir yere benziyor. Hiç evini özledi mi? İlk başta evet ama arkadaşlar edindi ve kültürü benimsedi. Bu da uyum sağlamasına yardımcı oldu. Bu ilham verici. Tamamen yeni bir ortamda yeniden başlamak cesaret ister. Bunun şimdiye kadar verdiği en iyi karar olduğunu söylüyor. Hayata bakış açısını değiştirdi. Ders 10, bir rutin bulmak. Benim için işe yarayan iyi bir rutin bulmaya çalışıyorum. Peki ya sen? Ben de aynı şekilde hissediyorum. Her şeyi dengelemek ve tutarlı kalmak zordur. Kesinlikle. Egzersizi, çalışmayı ve rahatlamayı da dahil etmek istiyorum ama bu zorlayıcı. Belki küçükten başlayıp oradan inşa edebilirsiniz. Gerçekçi hedefler belirlemek yardımcı olabilir. Bu iyi bir fikir. Her seferinde tek bir alışkanlığa odaklanmaya çalışacağım. Tutarlılık çok önemlidir. Küçük adımlar bile zamanla birikir. Ayrıca ilerlemeyi takip etmenin sizi motive edebileceğini de duydum. Kesinlikle. Ne kadar ilerlediğinizi görmek gerçekten cesaret verici olabilir. Tavsiyen için teşekkürler. İşe yarayan bir rutin yaratmaya kararlıyım. Ders 11. Dobayı gözlemlemek. Bizim onlara baktığımız kadar onlar da bize bakıyorlardı. Büyüleyiciydi. Ne demek istiyorsun? Hayvanları mı yoksa başka bir şey mi gözlemledin? Evet, ormanda maymunları izliyorduk. Dallardan sallanıyorlardı ve bizi merak ediyor gibi görünüyorlardı. Bu kulağa inanılmaz geliyor. Boga'nın bize hepimizin ne kadar bağlı olduğumuzu hatırlatmanın bir yolu var. Onları yakından görmek ve davranışlarına şahit olmak muhteşemdi. Dostça mı görünüyorlardı yoksa insanlara karşı dikkatli miydiler? Her ikisinden de biraz. Mesafelerini korudular ama varlığımız ilgilerini çekmiş görünüyordu. Yaban hayatının güzelliğini takdir etmenizi sağlayan anlara benzer anlardır. Kesinlikle. Alçak gönüllü ve unutulmaz bir deneyimdi. Ders 12. Noel süslemeleri. Ailemin ahşap bir Noel babası ve babamın her yıl çatıya koyduğu bir rengeyi seti var. Kulağa çok senlikli geliyor. Evin içinde başka dekorasyonlarınız var mı? Evet, süs eşyaları ve ışıklarla bir Noel ağacı diktik. Bu benim en sevdiğim kısım. Ben de ağacı süslemeyi seviyorum. Bu çok rahat ve neşeli bir gelenek. Ayrıca şöminenin yanına çorap asıyoruz ve doğum sahnesi kuruyoruz. Bu çok güzel. Görünüşe göre eviniz tatil koğuyla dolu. Çok fazla iş var ama her şeyin bir araya geldiğini görmek buna değer. Ev sıcak ve büyülü hissettirdiğinde çaba her zaman karşılığını verir. Evinizde özel dekorasyonlarınız veya gelenekleriniz var mı? Ders 13. Bankayı bulmak. Affedersiniz. Bankayı bulmama yardım edebilir misiniz? Tabii, banka hemen sokağın aşağısında. Buradan yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.
Çok teşekkür ederim. Her yerde onu arıyordum. Sorun değil. İki büyük binanın arasında sıkışık kaldığı için gözden kaçırılması kolaydır. Bu neden onu fark edemediğimi açıklıyor. Hafta sonları açık olup olmadığını biliyor musun? Evet, cumartesi öğlene kadar açık ama pazar günleri kapalı. Bunu bilmek güzel. Kapanmadan önce oraya mutlaka varacağım. Atmaya ihtiyacınız varsa içeride ve köşede bir tane daha var. Bilgi için teşekkürler. Çok yardımcı oldun. Ders 14. Raporları geliştirme. Bu geçerli bir nokta. Raporlarımı geliştirmek için ilgili tablo ve grafikleri dahil etmeliyim. Kesinlikle. Görsel yardımlar karmaşık verilerin anlaşılmasını çok daha kolay hale getirebilir. İnsanların görsel içeren sunumlarla daha fazla ilgilenme eğiliminde olduklarını fark ettim. Bu doğru. Tablolar ve grafikler önemli noktaları vurgulayabilir ve argümanlarınızı güçlendirebilir. Farklı veriler için doğru grafik türünü seçmeye yönelik ipuçlarınız var mı? Çubuk grafikler karşılaştırmalar için harikadır. Çizgi grafikler ise zaman içindeki trendler için iyi çalışır. Bu çok faydalı. Bir sonraki raporumu hazırlarken bunu aklımda tutacağım. Ayrıca görsellerinizin net olduğundan ve bilgiyle aşırı kalabalık olmadığından emin olun. İyi tavsiye. Raporlarımın hem bilgilendirici hem de görsel olarak çekici olmasını istiyorum. Ders 15. Dışarıda yemek yemek. Bir restorana gitmek aynı zamanda eğlencelidir çünkü evde yemek yemenin olağan rutininden bir değişikliğe izin verir. Kabul ediyorum. Yeni yemekler denemek, farklı bir atmosferin tadını çıkarmak güzel. Ayrıca daha sonra yemek pişirme veya temizlik yapma konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu en iyi kısım. Isı baskısının yapması bir zevk gibi geliyor. Dışarı çıktığınızda yemeği sevdiğiniz bir mutfak türü var mı? İtalyan yemeklerini seviyorum ama her zaman yeni bir şeyler denemeye açığım. Aynı şekilde, farklı mutfakları keşfetmek dışarıda yemek yemenin keyiflerinden biridir. Ayrıca arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmenin harika bir yoludur. Kesinlikle. Birlikte yemek paylaşmak kalıcı anılar yaratır. Ders 16. Kanada yazları. Özellikle Kanada'da yazlar kısa olduğundan insanlar bu yazları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışır. Bu doğru. Herkes sıcak havanın tadını çıkarırken dışarıda görünüyor. Yaz aylarında pek çok festival, açık hava konseri ve barbekü yapılıyor. Yürüyüş yapmak veya gölleri ziyaret etmek gibi doğayı keşfetmek için de harika bir zaman. Şehirlerin teraslar ve sokak pazarlarıyla nasıl canlandığını seviyorum. Sanki herkes uzun ve soğuk kışları telafi etmeye çalışıyor. Dört gözle beklediğiniz yaz gelenekleri veya aktiviteleri var mı? Her zaman en az bir kez kampa gitmeye çalışırım. Bağlantıyı kesip yeniden şarj etmenin mükemmel bir yolu. Kulağa harika geliyor. Bir ara sana katılmam gerekecek. Ders 17. Raporları iyileştirme. Bunu kesinlikle gelecekteki raporlarıma dahil edeceğim. Başka ne fark ettiniz? İkinci olarak kolayca düzeltilebilecek birkaç gramer hatası fark ettim. Bunu belirttiğiniz için teşekkürler.
Bir dahaki sefere daha dikkatli bir şekilde düzeltmeler yapacağımdan emin olacağım. Bir başkasının da çalışmanızı incelemesini saklamak her zaman iyi bir fikirdir. Bu harika bir öneri. Yeni bir çift göz kaçırabileceğim şeyleri yakalayabilir. Ayrıca yazınızı daha ilgi çekici hale getirmek için cümle yapınızı geliştirmeye çalışın. Bunu aklımda tutacağım. Raporlarımın net ve okunması ilginç olmasını istiyorum. Harika bir iş çıkarıyorsun. Burada birkaç ince ayar büyük bir fark yaratacaktır. Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Her zaman iyileştirmenin yollarını arıyorum. Ders 18 Ay karşılaşmaları. Kutup ayılarının parlak beyaz kürkleri vardı ve suda zahmetsizce süzülüyor gibi görünüyorlardı. Bu inanılmaz. Geziniz sırasında herhangi bir boz ayı gördünüz mü? Evet, boz ayıların kahverengi kürkleri vardı ve beklediğimden çok daha büyüktüler. Onlar çok güçlü hayvanlar. Agresif mi yoksa sakin mi görünüyorlardı? Şaşırtıcı derecede sakindiler. Sadece yiyecek aramaya odaklanmışlardı. Onları doğal ortamlarında görmek muhteşem olsa gerek. Oldu. Yabani hayatı bu şekilde gözlemlemek size doğanın güzelliğini hatırlatır. Deneyimi hatırlamak için herhangi bir fotoğraf veya video çektiniz mi? Gördüm ama hiçbir şey onları şahsen görmekle karşılaştırılamaz. Ders 19 Kırtasiye çeşitleri. Kesinlikle. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli kalemler, defterler ve klasörler var. Her şeyin ne kadar düzenli ve renkli olduğunu seviyorum. Alice'lerisi çok eğlenceli hale getiriyor. Ben de her zaman ihtiyacımdan fazlasını satın alıyorum çünkü her şey çok güzel görünüyor. Favori kaleminiz veya not defteriniz var mı? Günlük tutmak için jel kalemlerin ve noktalı defterlerin hayranıyım. Bunlar harika seçimler. Yazı yazmak için dolma kalem ve çizgili defterleri tercih ediyorum. Kırtasiye söz konusu olduğunda herkesin kendi tercihlerinin olması ilginçtir. Kesinlikle tarzınızı ve alışkanlıklarınızı yansıtan kişisel bir şeydir. Bir ara birlikte alışverişe gidelim. Seçimlerimizi karşılaştırmak eğlenceli olacak. Ders 23 Mekan bitkileri. Kesinlikle. İç mekan bitkileri toksinleri emer ve oksijeni serbest bırakarak havayı temizler. Evde bitki bulundurmayı sevmemin nedenlerinden biri de bu. Hem güzeller hem de sevseller. Bakımı kolay favori bitkileriniz var mı? Yılan bitkileri ve potos yeni başlayanlar için mükemmeldir. Çok fazla ilgiye ihtiyaçları yok. Bunları denemek zorunda kalacağım. Alanıma daha fazla yeşillik eklemek istiyordum. Ayrıca herhangi bir odaya sakinleştirici bir hava katıyorlar. Dogadan bir parçayı içeriye taşımak gibi. Bitkilerin ruh halinizi iyileştirebileceğini ve stresi azaltabileceğini bile duydum. Bu doğru. Onlara bakmak da terapötik bir aktivite olabilir. Ben satıldım. Birkaç bitkiyle başlayacağım ve nasıl gittiğini göreceğim. Ders 21 Tembel yaz günleri. Bazen çimlere oturup sırt üstü uzanıp bulutlara bakmak güzeldir. Yaz günleri tembel günlerdir. Hiçbir şey için acele etmemize veya endişelenmemize gerek yok. Rahatlamak ve hayattaki basit şeylerin tadını çıkarmak için mükemmel bir zaman. Günlerin daha uzun olmasını, bize gevşemek için daha fazla zaman vermesini seviyorum.
Rahatlamanıza yardımcı olacak favori yaz aktiviteleriniz var mı? Bir ağacın altında kitap okumak ya da parkta piknik yapmak en sevdiğim şeylerdir. Bunlar kulağa mükemmel geliyor. Müzik dinlemekten ya da gölgede kestirmekten hoşlanırım. Her şeyi yavaşlamak ve anın değerini bilmekle ilgili. Bu yazdan en iyi şekilde yararlanalım. Bu sezonun büyülü bir yanı var. Ders 22 Köy hayatı. Köy denilen yerde büyüdüm. Köyüm birçok çiftlik ve gölle çevriliydi. Kulağa çok huzurlu geliyor. Orada yaşamak nasıldı? Sessiz ve birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Herkes birbirini tanıyordu ve hayat daha yavaş ilerliyordu. Özellikle etraftaki doğa varken ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum. Oldu. Tarlaları keşfederek ve göllerde yüzerek çok zaman harcadım. Orada yaşamayı özlüyor musun yoksa şimdi şehri mi tercih ediyorsun? Sadeliği ve doğayla bağı özlüyorum ama aynı zamanda şehrin sunduğu fırsatlardan da keyif alıyorum. Her iki dünyayı da deneyimlemiş olmak güzel. Her birinin kendine has bir çekiciliği var. Kesinlikle. Nereye gidersem gideyim köyüm her zaman evim gibi hissedecek. Ders 23 Uzlaşmayı aramak. Asyalı dostlarımızın birçoğuyla hala uzlaşamadık. Bu zor bir durum. Açık iletişim çatışmaları çözmenin anahtarıdır. Kabul ediyorum. Birbirinizin bakış açısını dinlemek ve anlamak önemlidir. Bazen güveni yeniden inşa etmek ve ilişkileri onarmak zaman ve sabır gerektirir. Bu zorluklarda kültürel farklılıkların bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Yapabilirler ama karşılıklı saygı ve empati bu boşlukları kapatabilir. Bulaşıp ortak bir zemin bulmaya çalışacağım. Bu doğru bir tutumdur. Küçük adımlar anlamlı ilerlemelere yol açabilir. Teşvik için teşekkürler. İleriye doğru bir yol bulabileceğimizi umuyorum. Ders 24 Aceleden kaçınmak. Akşam geç saatlerde markete giderek marketteki telaştan kurtulmaya çalışıyordu. Bu iyi bir nokta ama sabah erkenden yola çıkmanın daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten mi? Bir dahaki sefere daha erken gitmeyi deneyeceğim. Kalabalık olmadığında çok daha sakin. Kesinlikle. Acele etmeyin ve diğer alışveriş yapanların aceleye geldiğini hissetmeyin. Ayak işlerini daha az stresli hale getirmek için başka ipuçlarınız var mı? Önceden bir liste yapmayı seviyorum. Bu yüzden tam olarak neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bu akıllıca. Yazmadığım zaman bir şeyleri unutuyorum. Zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve odaklanmanıza yardımcı olur. Ayrıca gereksiz şeyleri satın alma olasılığınız da azalır. Tavsiyen için teşekkürler. Bir deneyeceğim ve nasıl olacağını göreceğim. Ders 25 Temel ihtiyaçlar için alışveriş. Harika. Hadi gidip ihtiyacımız olanı alalım. Dışarıdayken de bazı okuma materyalleri almalıyız. Bu iyi bir fikir. Bir süredir yeni bir kitap almak istiyordum. Aklınızda belirli bir başlık var mı? Yoksa sadece göz atıyor musunuz? Gizemli bir roman almayı düşünüyorum. Beni kendine bağlayacak bir şey. Ben de gizemleri seviyorum.
Belki işimiz bittikten sonra birbirimize kitap tavsiye edebiliriz. Kulağa da eğlenceli geliyor. Okuduğunuz güzel bir şey biriyle paylaşmak her zaman güzeldir. Önce kitapçıya gidelim, sonra geri kalan işlerimizi hallederiz. Mükemmel. Stoklarında neler olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de. İyi bir kitap günü çok daha iyi hale getirebilir. Ders 26 Uluslararası Sürüş. Seyahatim için uluslararası bir sürücü belgesi almayı araştırıyordum. Başka bir ülkede araba kullanmayı planlıyorsanız genellikle gereklidir. Bunu bilmek güzel. Peki sigorta? Bunu da mı almalıyım? Kesinlikle. Özellikle bilmediğiniz yerlerde üzgün olmaktansa güvende olmak daha iyidir. Güvenilir sigorta sağlayıcıları için önerileriniz var mı? Seyahat sigortası konusunda uzmanlaşmış birkaç şirket hakkında iyi şeyler duydum. Bunları araştıracağım. Gitmeden önce her şeyin halledilmesi önemli. Kesinlikle. İleriye yönelik planlama yapmak sizi daha sonra birçok stresten kurtarabilir. Tavsiyen için teşekkürler. Şimdiden kendimi daha hazırlıklı hissediyorum. Ders 27 Kayıt Esya. Merhaba, odamda bir şey kaybettim. Aramama yardım eder misin? Elbette. Ne bulmaya çalışıyorsun? Bu küçük gümüş bir kolye. Sanırım onu şifonyerin üzerinde bırakmış olabilirim. Önce orayı kontrol edelim. Bazen biz farkına varmadan bazı şeyler de gizlir. Her yere baktım ama hiçbir yerde bulunamadı. Merak etme. Adımlarınızı tekrar takip edeceğiz ve fark edip edemeyeceğimize bakacağız. Yardım ettiğin için teşekkürler. Umarım onu bulabiliriz. Sorun değil. Önemli bir şey kaybetmek her zaman sinir bozucudur. Bundan sonra eşyalarıma daha dikkat edeceğim. Ders 28 Esasları düzenlemek. İyi duruşu korumanın ne kadar önemli olduğunu düşünüyordum. Temel eşyalarımı düzenlemeye ne dersin? Bunu nasıl daha iyi yapabilirim? Benzer ögeleri bir araya toplayıp gruplayarak başlayın. Her şeyin bulunmasını kolaylaştırır. Bu mantıklı. İşleri uzun vadede düzenli tutmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Her şeyi yerinde tutmak için saklama kutularını veya çekmece bölücülerini kullanın. Bunu deneyeceğim. Düzenli olmadıkları için sürekli bir şeyler kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Etiketlemede yardımcı olabilir. Büyük bir fark yaratan küçük bir adımdır. Bu harika bir fikir. Masamla başlayacağım ve evin içinde yoluma devam edeceğim. Her seferinde bir adım atın. Organizasyon bir kerelik bir görev değil, bir süreçtir. Tavsiyen için teşekkürler. Bu projeyi üstlenmeye hazırım. Ders 29 Hokey ve Futbol. Hokey bazı yönlerden futbola benzer ancak futbolun aksine hokeyde kullanılan büyük bir top yoktur. Bu doğru. Hokey çok daha küçük olan ve buz üzerinde kayan bir disk kullanır. Farklı sporların benzer kurallara sahip olmasına rağmen benzersiz ekipmanlara sahip olabilmesi büyüleyici. Hokeyin hizinin onu izlemeyi gerçekten heyecanlı kıldığını düşünüyorum. Favori takımınız veya oyuncunuz var mı? Yerel takımın taraftarıyım.
Oyunları her zaman yoğun ve izlemesi eğlencelidir. Hiç hokey maçına gitmedim ama bir gün bunu deneyimlemeyi çok isterim. Maris'in arenadaki atmosfer elektrikli. Yapılacaklar listeme ekleyeceğim. Bir akşam geçirmek için harika bir yol gibi görünüyor. Ders 30 spa bakımları. Bazı spa bakımlarını denemeyi düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Kesinlikle kontrol edeceğim. Önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. İyi bir nokta. Yer bulabileceğimden emin olmak için önceden arayacağım. Özellikle popüler tedaviler için erken rezervasyon yaptırmak her zaman daha iyidir. İlk önce ne denemem gerektiğine dair tavsiyeleriniz var mı? Bir masaj veya yüz bakımı başlamak için harika bir yoldur. Rahatlıyorlar ve yenileniyorlar. Kulağa mükemmel geliyor. Yoğun bir haftanın ardından biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Kendinize iyi davranın. Bunu hak ediyorsunuz. Nasıl gittiğini bana bildirin. Yapacağım. Öneri için teşekkürler. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 31 Yatırım stratejileri. Bazı yatırım stratejilerini dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Aklında ne var? Belki ortak optimizasyona yatırım yapabiliriz. Kulağa ilginç geliyor. Biraz açıklayabilir misin? Elbette. Kaynakları en üst düzeye çıkarmaya ve israfı en aza indirmeye odaklanır. Bu akıllıca bir yaklaşım. Hem çevreye hem de mali durumumuza fayda sağlar. Kesinlikle. İşbirliği de daha iyi sonuçlara yol açabilir. Bunu başarıyla yapan herhangi bir şirket gördünüz mü? Evet, bazı teknoloji firmaları bu konuda öncülük ediyor. Ders 32 toplantı hazırladı. Yarınki toplantıya hazırlanmayı bitirdin mi? Evet, endişeleri önceden tahmin ettim ve yanıtları hazırladım. Harika düşünce. Sunum slaytlarını getirdiniz mi? Yaptım. Tüm önemli noktaları eklemeye özen gösterdim. Mükemmel. Tartışmanın odaklanmış kalmasına yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Herkesin aynı sayfada olmasını istiyorum. Bu da toplantıyı çok daha verimli hale getirecek. Evet, artık bu konuda kendime güveniyorum. Harika. Gitmeden önce her şeyi son kez gözden geçirelim. Ders 33 iklim değişikliği tartışması. Merhaba. İklim değişikliği ile ilgili son haberleri takip ediyor musunuz? Evet, her şeyin bu kadar hızlı değişmesi endişe verici. Biliyorum. Bu gerçekten eylemlerimiz hakkında düşünmenizi sağlıyor. Kesinlikle. Hepimizin daha fazla sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Sizce en etkili çözümler neler? Eğitimin fark yaratmanın anahtarı olduğuna inanıyorum. Bu iyi bir nokta. Ne kadar çok insan bilirse o kadar iyi. Kesinlikle. Sürdürülebilir uygulamaları da teşvik etmeliyiz. Kabul ediyorum. Bu, odaklanmamız gereken kolektif bir çabadır.